Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel ipimizle harika bir model başlayacağız. İpim 100 gram, 250 metre uzunluğu olan iplerden, şişlerim 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi çıkardım şu şekilde. Bu modelde ilmek sayısı 3 ve 3'ün katlarından oluşuyor. En sonuna da 2 ilmek ekliyoruz. 3 ve 3'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Şu şekilde ayarladım. İlmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra düz ördüm. Lastik yapmayacağım için bir sıra düz örerek zemin hazırladım. Eğer siz lastik üzerine başlıyorsanız lastiğin ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Bakın şöyle. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeklerimi düz örüyorum ama ikişer defa şöyle bakın. Bir kez ördüm, şişimden çıkarmadım, bir kez daha örüyorum aynı ilmeği. Yani bir kez ilmek dolamış gibi oluyoruz. Bir sonraki yüzünde bu uzatacağız ilmeğin boyunu. Birini bırakacağız, birini alarak ilmeğin boyunu uzatacağız. Bütün ilmeklerimizi şöyle 2 kez örerek devam ediyoruz. Düz örüyoruz. Üçüncü sıra ön yüzünde devam edelim. Evet, üçüncü sırayı da şöyle 2 kez örerek bütün ilmekleri tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 3 ilmeğin boyunu uzatacağım. Bakın 1, 2 ve 3. 3 ilmeği aldım. Tekrar bunları sol şişime geçirdim. İpimi öne aldım. Şu şekilde ön taraftan alarak ilmeklerimi ters ördüm. Şişimden çıkarmadan bir ilmek artırma yaptım. Tekrar bu 3 ilmeğimi ters olarak ördüm ve 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. 1, 2, 3. Yine 3 ilmeği şöyle alalım. Bakın birini bırakıyorum, ilmeğimi alıyorum. Şöyle. Bu 3 ilmeği sol şişime aldım. İpimi kendimden tarafa alarak 3 ilmeğimi toplayarak ters ördüm. Bir artırma yaptım. Tekrar bu 3 ilmeğimi ters ördüm ve sol şişimden çıkarttım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Aynı şekilde devam ediyoruz. 3 ilmeği alalım. Daha sonra
İpimizi kendimizden taraf alarak 3 ilmeği ters örelim. Bir artırma yapalım. Tekrar bu 3 ilmeği ters örerek daha sonra sol şişimizden çıkartalım. Son 3 ilmeğimde aynı işlemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de ben düz örüyorum. 4. sıramızı tamamladık. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bakın üçer üçer ilmeklerimiz gruplar halinde. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Ortadaki yani ikinci ilmeğe geldim. Arka boşluğundan önce bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk burada. Arka yüzünde tekrar keseceğiz bunları. İlmek sayımızı eski haline getireceğiz. Sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Bir düz, ikinci ilmeğin arka boşluğundan yani şu ortadaki ilmeğimiz, onun arka boşluğundan bir ilmek çıkartıp alalım, bir artırma yapalım ve bu ortadaki ilmeğimizi de düz örelim. Daha sonraki ilmeğimizi de tek olarak düz ördüm ve 3 ilmeği bu şekilde tamamlamış oldum. Bakın 3 ilmeğe geldim. Birincisini düz ördüm. İkincisinin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir sonrakini de düz ördüm. 3 ilmeği tamamlamış oldum. Bir ilmek çıkardım, bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir sonrakini de düz ördüm ve daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. 5. sırayı tamamladım. 6. sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bakın burada 5'li ilmeklerim var. Şimdi ilmeklerim 5 5 5 oldu. Bunun şöyle birincisini ters ördüm. Bakın birinci ilmeğimi ters ördüm. Bundan sonraki 3 ilmeğimi üçünü bir toplayarak düz örüyorum. Bakın 3 ilmeğin üçünü bir alarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Ön yüzünde artırdığım ilmekleri arka yüzünde düz örerek kestim. Bir sonrakini yine ters ördüm. Bakın 3 ilmeğe düşürmüş olduk burada. Bir ters ilmek. Sıradaki şunları kaçırmadan hemen alayım. Evet. Sıradaki 3 ilmeğimi de üçünü bir toplayarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir sonraki yine ters ilmeğimiz. Bir ters. Sıradaki 3 ilmeği üçünü bir topladım. Düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir sonraki yine ters. Sıra sonuna kadar böyle devam ederek sıramızı tamamlıyoruz. Evet, modeli bir kez kurduk. Modelimiz hep bu 6 sıranın tekrarından oluşacak. Şimdi modeli bir kez daha kuracak olursak altta yaptığımız yani birinci sırada nasıl yaptıysak aynı şekilde yaparak devam ediyoruz. İsterseniz modeli bir kez daha kuralım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi düz ördüm. Yani bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum şu şekilde. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek sıramızı tamamlayalım.
İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Burada yapacağımız işlem bütün ilmeklerimizi ters örelim. Modelde kaydırma yok. Birinci modeli nasıl kurduysak ikinci, üçüncü modeli de aynı şekilde yaparak devam ediyoruz. Model oldukça kolay ve gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. İkinci sırayı da ters örerek tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum ama aynı ilmeği iki kez batarak şöyle bakın. Bir kez düz ördüm, şişimden çıkarmadım, aynı ilmeği bir kez daha ördüm. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Evet, son ilmeğimi de aynı şekilde ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Şöyle. Sıradaki 3 ilmeğimi alıyorum. Bakın şu şekilde aldım. Şöyle iki kez örmüştüm ya. Onun birini bırakıyorum. 3 ilmeği tekrar sol şişime geçirdim. Ve ipimi kendimden tarafa aldım. Bu 3 ilmeği toplayarak ters ördüm. Sol şişimden çıkartmıyorum. Bir artırma yaptım. Tekrar bu üçünü toplayarak ters ördüm ve şişimden çıkarttım, sol şişimden. Yani yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Sıradaki 3 ilmeğimizi şu şekilde önce sağ şişime aldım. Daha sonra bunları sol şişime aktardım. İpi kendimden tarafa aldım. Bunun üçünü toplayarak ters ördüm. Bir artırma yaptım. Tekrar bu üçünü ters örerek sol şişimden bıraktım. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Evet, son 3 ilmeğimiz. Dördüncü sıramızı tamamladık. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerim üçer üçer gruplar halinde şöyle. Birincisini düz ördüm. Bir sonrakinin arka boşluğundan bir ilmek çıkartarak aldım sağ şişimi. Bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Bir düz ilmekle bu 3 ilmeği tamamlamış oldum. Bir düz, sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir artırma yaptım, sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir sonrakini de düz ördüm, sıramı yani bu 3 ilmeği tamamlamış oldum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 5. sırayı tamamladım. 6. sıra arka yüzüne geçtim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra bakın ilmeklerim böyle beşer beşer ilmeklerim gruplar halinde. Birincisini ters ördüm. Ortadaki 3 ilmeği de üçünü bir toplayarak şöyle üçünü bir aldım. Düz örerek
tek ilmeğe düşürdüm. Kestim yani. Bir sonraki yine düz. Şöyle 3 ilmeğe düşürdük tekrar. Bir ters. Sıradaki yani ortadaki 3 ilmeğin üçünü bir toplayarak şöyle düz örelim. Bir sonrakini de yine ters örelim. Bir ters. Sıradaki 3 ilmeğimizi üçünü bir alarak düz örelim, keselim. Bir sonrakini ters örelim. Yine burada bir ters. Ortadaki 3 ilmeği topladım. Şöyle hepsini bir alarak düz ördüm. Kestik yani burada. Bir sonraki kalan ilmeğimi de ters ördüm ve kenar ilmeğimi düz ördüm. 6. sırayı da tamamladım. Modelimizi bir kez daha kurmuş olduk. Bakın bu birinci model, ikinci model diye devam edecek. Aynı şekilde modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve çabuk ilerleyen bir model. Bir parçalı daha önce hazırladım. Burada da haroşa lastik üzerine başladım modeli. Model lastik istiyor. Kıvrılma oluyor. Lastik üzerine başlarsanız daha güzel ve kullanışlı olur. Modelimiz böyle devam ediyor. Modelin arka yüzü de şöyle gördüğünüz gibi her iki tarafında gayet güzel kabartmalı bir model. İstediğiniz örgüde uygulayabilirsiniz bu modeli. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanılabilecek güzel bir model. Atkı bere yapabilirsiniz. Bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, bluz yapımında hepsinde kullanabileceğiniz gayet güzel ve yapımı kolay. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.